Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber sizlerin bana uzun zamandır sorduğu sorulara toplu olarak cevap vermek için bu videoyu hazırlıyorum. Peki nedir bu video? Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi sizlere nasıl videolar hazırladığımı, YouTube hocam içeriklerinin nasıl ortaya çıktığını baştan sona A'dan Z'ye bu videoda anlatmayı düşünüyorum. Ve siz de bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle videolarımı tabii ki hazırlamaya başlamadan önce bir video fikrimin olması gerekiyor. Yani içerik bulmam gerekiyor. Ve aslında benim en çok zorlandığım kısım burası. Bir video fikri bulmam bazen günlerimi, bazen saatlerimi, bazen de hiç düşünmeden aklıma geliyor. Video fikirleri bulmak için genellikle ilk öncelikle sizin yorumlarınıza bakıyorum. Yorumlardan bir şey çıkartamazsam eğer YouTube'da kendi kanal içeriğime benzeyen kanalları inceliyorum. Hani en son neler yapmışlar, ne tarz videolar yayınlamışlar, bunlara bakıyorum. Eğer yine bulamazsam kendi kendime düşünmeye başlıyorum. Tamam, içeriği bulduk. İçeriği bulduktan sonrası gerçekten kolay benim için. Çünkü en zor kısım içerik. Peki içeriği bulduktan sonra ilk olarak ne yapıyorum? Yani video hazırlıklarına nasıl başlıyorum? Tahmin edeceğiniz üzere ilk öncelikle tabii ki kendimden başlıyorum. Genellikle videolara tabii ki ev haliyle çıkmıyorum arkadaşlar. Hele ki benim gibi kamera karşısında videolar çekecekseniz mutlaka öncelikle hazırlık yapmaya kendinizden başlayın. Peki ne gibi hazırlık? İlk öncelikle tabii ki dolabımı açıyorum ve kendime videomda giyeceğim kıyafeti belirliyorum. Belirledikten sonra kıyafeti öncelikle ben ütülerim ve kamera karşısında ütüsüz kıyafetlerle çıkmayı gerçekten sevmiyorum ve bence hiç hoş durmuyor. Daha sonra işte klasik şeyler yaparsınız. İşte dişlerinizi fırçalarsınız, saçlarınızı tararsınız, takacağınız bir aksesuar varsa bunu takarsınız. Yani olabildiğince iyi gözükmeye çalışın kamera karşısına geçmeden önce. Tamam, kendim hazırlandım diyelim. Kıyafetimi giydim, şapkamı taktım, işte dişlerimi fırçaladım vesaire vesaire. Kendi kişisel bakımımı yaptım ve videoya hazırım. Daha sonra ise arkadaşlar ben kameramı hazırlıyorum. Kameramı hazırlarken de tabii ki ilk olarak tripodumu kuruyorum arkadaşlar. Tripodumun bacaklarını açıyorum. Daha sonra beni nasıl göreceğiniz şekilde o şekilde ayarlıyorum. Ve daha sonra kameramı üstüne koyarak kameramı da hazır hale getirmiş oluyorum. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kamerayı hazır hale getirdikten sonra arka planımın nasıl olacağına karar vermem gerekiyor. Genellikle videolarımı zaten odamda çektiğimden dolayı çok fazla bir seçenek yok. Arka planımı da seçtikten sonra yapmam gereken tek bir şey kalıyor. O da ışık. Eğer videoyu öğlen çekiyor olursam gün ışığından faydalanmaya çalışıyorum ama öğlen çekmiyorsam, yani gün ışığı yoksa softbox'ımı kullanıyorum. Ama havanın bazen kapalı olduğu zamanlarda ikisini birden kullanıyorum. Hem gün ışığından faydalanıyorum hem de softbox'ımdan faydalanıyorum. Bu şekilde yüzümün biraz daha aydınlık olmasını sağlamış oluyorum. Softbox'ımı kurup açtıktan sonra da yapacak başka bir şeyim kalmıyor. Bu aşamadan sonra da kameranın kayıt tuşuna basarak videomu çekmeye başlıyorum. Videomu çekerken duraksadığım birçok yer oluyor. Buraları daha sonra montaj programında kesiyorum arkadaşlar. Yani ben aslında normalde bu kadar akıcı konuşmuyorum. Montaj programında biz sürekli durduğum yerleri veya unuttuğum kısımları kesiyoruz. Aslında genellikle tabii ki bildiğim konular hakkında konuşuyorum ama kamera karşısına geçtiğinizde herhalde daha önce hiç geçmediyseniz kamera karşısında bunu bilemezsiniz ama kamera karşısına geçtiğinizde çok iyi bildiğiniz bir şeyi bile unutabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece heyecandan kaynaklı. Bu yüzden montaj programında bu kısımları kesiyoruz ve daha akıcı bir video hazırlamaya çalışıyoruz. Videonun çekimi bittikten sonra öncelikle tabii ki ortalığı toparlıyorum ve daha sonra kendi ev halime geri dönüyorum. Kameradan SD kartı çıkartıyorum ve görüntüleri aktarmak için bilgisayarıma geçiyorum. Masaüstü bilgisayarıma geçiyorum. Videoları, görüntüleri SD kartımdan bilgisayarıma aktarıyorum ve daha sonra montaj işlemi başlıyor. Montaj işlemlerimizi masaüstü bilgisayarımızda Premiere Pro kullanarak yapıyoruz. Peki Premiere Pro'da biz neler kullanıyoruz arkadaşlar? Yani videomuza eklediğimiz özellikler genellikle neler oluyor? Öncelikle video eğer uygunsa videoya bir tane renk ekliyoruz arkadaşlar. Yani biraz daha canlı gözükmesini sağlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra eğer videoda kesilecek yerler varsa, ki bütün videolarımda genellikle kesilecek yerler oluyor. Kesilecek yerleri sıra sıra kesmeye başlıyoruz. En çok zamanımızı alan yer zaten burası. Daha sonra işte videonun başına Instagram'ım eklenecekse onu ekliyoruz. Intro eklenecekse intro ekliyoruz. Genellikle benim videolarım editi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Zaten ben videolarımda çok fazla montaj yapılacak bir şey yapmıyorum. Hani öyle tam bir eğlence kanalı olmadığımızdan dolayı eğitim videolarında da çok fazla montaj gerekmiyor arkadaşlar. Genellikle dediğim gibi kesiyoruz, intro ekliyoruz, Instagram'ımı ekliyoruz. Bu şekilde montaj işlemimiz bitiyor ama yine de zaman aldığını söyleyebilirim. Çünkü kesme işlemi de bir zaman sonra insanı yormaya başlıyor ve yavaşlıyorsunuz.
Bu çok normal şeyler aslında. Ve montajda da işimiz bittikten sonra render'a başlıyoruz. Yani videomu işlemeye, dışarı aktarmaya başlıyoruz. Hiç bilmeyenler için videomu kaydediyoruz arkadaşlar. Bu işlemde ortalama yarım saat veya bazı videolarda 10 dakika sürüyor. Uzun videolarda yarım saate kadar çıktığı oluyor. Render işlemi de bittikten sonra arkadaşlar tabii ki bizim bu videoyu YouTube'a yüklememiz gerekiyor. YouTube'a yüklemek de ortalama 1,5 saat, 2 saat kadar sürebiliyor. 10 dakikalık videolardan bahsediyorum. YouTube'a da yükledikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken tabii ki küçük resim. Videomuzun en önemli detaylarından bir tanesi tabii ki küçük resimler. Videoma bir adet küçük resim hazırlıyorum. Varsa stok fotoğraflarımdan koyuyorum küçük resmime. Yoksa da hemen çekilip bir tane koyuyorum. Yani video esnasında çekilip koyuyorum. Küçük resmimi de yaptıktan sonra arkadaşlar videomun başlığını, açıklamasını, etiketini, kart, bitiş ekran gibi bütün her şeyini giriyorum. Ve daha sonra yayına alacağımız günü birazcık düşünüyorum. Mesela örnek veriyorum. Çarşamba günü ben videoyu hazırladıysam genellikle cuma günleri videoyu yayına alıyorum arkadaşlar. Çünkü cuma günü video yayınlamak daha mantıklı geliyor bana. Ve en son küçük resmi bitirdikten sonra, videonun detaylarını girdikten sonra videonun yayın günü geliyor ve video yayınlandığı andan itibaren ilk 1-2 saat boyunca biz gelen bütün yorumlara bakıyoruz arkadaşlar. Çünkü genellikle ilk gelen yorumlar daha çok benim dikkatimi çekiyor. Çünkü ilk gelen yorumlar genellikle benim kitlemden gelen yorumlar oluyor. Ve ben benim kitlemin eleştirilerini daha çok dikkate alıyorum ve bunlar üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Daha sonra ise sanırım başka yapılacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Yani benim videomu A'dan Z'ye hazırlama serüvenim bu şekilde. Sizlere şu anda belki 10 dakikada anlattığım şey günler sürüyor. Tabi bu videodan videoya değişiyor arkadaşlar. Mesela benim son attığım videolardan bir tanesi verimli zaman geçirme yöntemleri adlı videomun hazırlanması belki bir günden fazla sürmüştür çekimlerle beraber. Render ve upload sürelerini de eklersek gerçekten bir gün sürmüştür diyebilirim arkadaşlar. Ama bazı videolarımda hani mesela böyle ekran kaydıyla çektiğim videolarda çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Açıkçası şöyle söyleyeyim, 2 saatimi 3 saatimi falan en fazla alıyor ve bu şekilde ben videolarımı hazırlamış oluyorum arkadaşlar. Yani böyle beni böyle kamera karşısında gördüğünüz videoları ben daha çok uğraşıyorum. Daha fazla zamanımız gidiyor. Öyle söyleyeyim. Ama biz bu kamerayı neden aldık? Kamera karşısında çıkmak için, sizlere daha iyi içerikler tabii ki üretebilmek için arkadaşlar. Bu yüzden biz bunlara katlanmayı göze aldık. Her şey sizler için, her şey kanalımız için. Umarım yakında daha da büyük işlere imza atarız. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bu arada ikinci kanalımıza hala abone olmadıysanız açıklama kısmından abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı Öğren kanalımıza. Orada da yine aynı şekilde kısa kısa eğitim videoları yayınlıyoruz. Tamamen ücretsiz. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.